Merhaba, ben Nisan. Bugün size Tristan akorundan bahsedeceğim. Daha önce bahsettiğim eve gelme akoru, ev akoru, pencereden dışarı bakma akoru gibi biraz daha metaforik olan, müzik teorisinde o şekilde adlandırılmayan akorların yanı sıra Tristan akoru gerçekten müzik teorisinde olan bir akor. Nasıl bir akor bu? Öncelikle bu akoru anlatmadan önce Wagner'in kendisi, yani Tristan akorunu yazan kişiden bahsetmem lazım. Bu kişinin adı Richard Wagner. Müzikte 3 kuralı videosunu izlediyseniz eğer orada bahsettiğim bestecinin ta kendisi. Richard Wagner özellikle operalarıyla çok biliniyor. Tristan ve Isolde operası da ona ait. Tristan ve Isolde operasında kullandığı bir akor var. Ona da Tristan akoru deniyor. Neden? Leitmotiv diye bir şey var. Özellikle Wagner'in ve Wagner'den sonra ondan ilham alan birçok bestecinin, hatta film direktörünün vesaire kullandığı bir teknik bu. Şöyle, leitmotiv, diyelim ki bir karakter var. O karakter her sahneye geldiğinde ya da o karakterden her bahsedildiğinde, bir başka karakter o karakteri çok özlediğinde vesaire, o motif hep ortaya çıkıyor. Sadece karakter olmasına gerek yok. Bir hissiyat olabilir. Mesela işte başarı hissiyatı ya da savaşı yenme hissiyatı ya da üzüntü hissiyatı. Bunların hepsinin bir karakteristik motifi olabilir. Bunlara da leitmotiv diyoruz. Leitmotivler Wagner'in operalarında çok var. Hatta eğer Lars von Trier'in Melancholia filmini izlediyseniz tam da şu anda çalacağım şey orada leitmotiv olarak karşımıza birçok kez çıkıyor. Hadi çalayım. Ne oldu? Bir sürü şey oldu. Öncelikle ne kadar romantik bir müzik değil mi? Müthiş romantik bir müzik. Bu müziğe acayip düşüyorum. Her dinlediğimde böyle işte aşık olasım falan geliyor böyle. Size de geliyor mu? Çok romantik bir müzik. İnanılmaz. Hadi başlayalım analize. Ne oluyor? Önce şöyle bir şeyle başlıyor değil mi? Hemen düşünelim. Şimdi bir kere böyle bir açılış var. Atlamayla başlıyor. Yani la, fa bayağı uzun. La, si, do, re, mi, fa. 6 tane ses var yani. Büyük bir açılışla başlıyor. Sonra aşağı iniyor. Sonra aşağı iniyor. Ondan sonra aslında bir tane daha inmeye devam ediyor. Ama o sırada böyle bir şey yapıyor yukarısı da. Ne oluyor? Yani kısacası kromatik olarak indiği yer, yani şurası 4 tane ses var değil mi? 1, 2, 3, 4. Sonra ne oluyor? Buraya vardığı anda yukarıda 1, 2, 3, 4 diye çıkıyor. Yani bir çeşit böyle aynası gibi oluyor müzik. Aşağı doğru inen sesin tam tersini bir de yukarı doğru çıkarıyor. Aynı şekilde aynı aralıklarla. Bitmedi. Müzikte güçlü ve zayıf zamanlar vardır. Ölçülerin başları ölçünün geri kalanına nazaran hep daha güçlüdür.
Bu müzikte 6-8'lik, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye düşünürüz biz bunu. Ve aftakla başlar. O ne demek? Yani 6 ile başlıyor. Yani 1 ile de başlamıyor. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1 dediğimiz yerde, burası 1 dediğimiz yerde en güçlü yer. 1 dediğimiz yerdeki akor ne? Size nasıl geliyor bu akor? Bu akor stabil bir akor değil. Bu akor bir yere gitmek istiyor. Bu akor evde değil. Bu akor bize biraz stres veriyor. Nereye gidecek belli değil, ne yapacak belli değil. Yani bu akor bir yere çözülmek istiyor. En iyi ihtimalle bence şuraya çözülmek istiyor. En iyi ihtimalle bu da başka bir yere çözülmek istiyor. Ne oluyor zaten? Wagner alıyor bunu, yarı eksik yedili akorunu, alıyor, buraya çözüyor eksik yedili akoruna. Ondan sonra bunu da eve gelme akoruna, yani dominant akora çözüyor. Eve gelme akorunu çözdüğümüz yer Mi majör 7. Şimdi sayalım. Eve gelme akorumuz dominant akordu değil mi? Dominant akorumuz da 5. dereceydi. Mi majör 7 5. Mi, re, do, si, la. Yani toniğimiz la minör olacak. Değil mi? Yani la majör de olabilir ama çeşitli teorik sebeplerden dolayı la minör olacak. Ama tabii ki Wagner, azıcık tanıdıysanız artık Wagner'i, Wagner bize istediğimiz şeyi vermeyecek. Eve gelme akoru, ev akoru. Ama Wagner bize ev akorunu vermiyor. Burada bırakıyor. Sonra devam ediyor. Ne oldu? Aslında olan şey ilk tarafla olan şeyle aynıydı. Bir motif geldi ilkinde. Stresli, stabil olmayan, nereye gittiğini bilmeyen, en sonunda eve gelme akoruna çözülen ama sonra eve dönmeyen akor. Bu motif bitti, kapandı, böyle uçup gitti. Ondan sonra tekrar ona çok benzeyen, hatta aynı şekilde işleyen bir motif geldi. Ondan sonra o da çözüldü eve gelme akoruna. Sol majör 7 sayalım. Sol, fa, mi, re, do. Do minöre çözülecek değil mi? Buraya çözülmesi gerekiyor. Çözmüyor. Çözmüyor. Biz bir türlü varamıyoruz eve. Yani biz eve gitmeye çalışıyoruz en başta. Tıklatıyoruz kapıyı, ev açılmıyor. Komşuya gidiyoruz, tıklatıyoruz kapıyı, ev açılmıyor. Devam ediyorum. Wagner'in müzikteki 3 kuralı videosunda hatırlayanlar bir motifin bir kere geldikten sonra ikinci kere geldikten sonra üçüncüde bir değişiklik olacağını hatırlarlar. Hemen özetleyelim. Ne oluyor? Enformasyon veriyor. Bir motif veriyor size. Ondan sonra o motifi tekrar ediyor. O yüzden bizim beynimiz diyor ki aldığımız datalara göre bir tane motif var. Bir kere daha tekrar etti. Üçüncüde aynı şekilde başlıyorsa aynı şekilde de devam edecek sanıyoruz biz. Ama öyle olmuyor. Çünkü bizi şaşırtmak istiyor. Zaten bütün bu müzik şaşırtmak üzerine yani. Bir tür kurallar biliyoruz. Ondan sonra o kurallar böyle tepetaklak oluyor sürekli. Ya da hep o kurallara göre, bildiğimiz kurallara göre bize böyle bir sancı çektiriyor resmen yani Wagner. Burada ne oldu? Değişiklik. Hani bizde 4 tane nota vardı ya aşağı doğru inen ve aynı zamanda yukarı doğru çıkan. Şimdi o 4 nota oldu 5 nota.
Sonra alıyor bu motifi, sondaki motifi, hop bir kat yukarı taşıyor. Bir oktav yukarı taşıyor. Bir oktav inceye taşıyor. Bu da böyle biraz daha bir his yaratıyor yani. Üçüncü motifin, üçüncü kere gelen şeyi bir daha böyle hani bir kere daha söylüyor. Hani böyle bazen insanlar sizi bir şey konuşurken bir cümleyi 2 kere söyler ya. Hani bak, söylüyorum bunu. Bak, söylüyorum bunu. Hani böyle yap bu işi falan diye. Bunun gibi bir şey yani. Bu hissi tekrarladı. Üstelik başka bir oktavda tekrarladı. Bence yarattığı his hani böyle gizem. Ne geleceğini bilmiyoruz. Zaten buraya kadar sürekli olarak bir böyle direnç vardı. Sürekli varamama hissi vardı. Sürekli bir stabil olmayan bir his vardı. Sonra biraz daha gizem geliyor. Yani nereye vardık? Ne oluyor? Nereye gideceğiz? Burası eve gelme akoru ama eve varmıyoruz. Sonra yaylılarda şöyle bir şey geliyor. Sonra üflemeliler. En sonunda bir varış hissi alıyoruz ama vardığımız yer tamamen bambaşka bir yer. Ne oldu? Direnç devam ediyor burada. Sonra yukarıda. Ondan sonra en baştaki mi majör 7'yi hatırlıyor musunuz? Hani mi'den la'ya kadar saymıştık. Yine mi majör 7 geri geliyor. Ne olacak? Biz saymıştık zaten daha önce. Mi, re, do, si, la. La'ya yani la minöre çözülecek sonunda diye düşünüyoruz. Zaten müziğimiz böyle başlamıştı. Zaten hem de la sesiyle başlıyor falan filan. Bir sürü gösterge var bu müziğin la'ya çözüleceğine dair. Hatta melodiye bakarsak... Yani müzik, yani melodi de la'ya çözülüyor. Fa, fa, sol, sol, si, la diye la'ya çözülüyor. Ancak orta ve alt planlardaki melodiyi destekleyen öğeler öyle demiyor ama. Yani melodi diyor ki biz la'ya vardık. Önce destekliyor. Bize diyor ki okey sana eve varma akoru vereceğim. Ondan sonra ama vardığımız yer fa majör. Daha uzak bir yer. Ev değil, daha uzak bir yer. Sonra da çok daha güzel bir melodi geliyor ilerisinde. Yani ne oldu şimdi? Bir kere zaten o 3 kuralını yaptık. 3 kuralını bir duyduk. Ondan sonra müziğin en sonunda arka plan, orta plan ve melodinin nasıl bunu Wagner'in kullandığını ve bizi şaşırttığını gördük. Yani arka plan ve orta plan melodiyi desteklerken birdenbire ters köşe yapıyor. Müziğin zaten en başında bütün motifler, yani o ilk gelen 3 kere gelen motiflerin hepsi zaten bizi ters köşe yapıyor. Çünkü bize hep eve gelme akoru veriyor ama sonra biz eve gelmiyoruz. Hep bizi kandırıyor. Wagner hep bizi kandırıyor. Sürekli olarak bir varamama hissi, sürekli olarak bir özlem hissi, sürekli olarak bir depresyon ya da bir istek, ama biz bir türlü varamıyoruz. Zaten Wagner'in operalarındaki en önemli özelliklerinden biri de bu. Yani gerçek varış hani böyle en anlarda oluyor. En büyük anlarda oluyor. O zamana kadar hep böyle onun üstüne koyuyor, onun üstüne koyuyor, onun üstüne koyuyor ve bizi bir yere götürüyor. Artık böyle Wagner'e yalvarır oluyoruz. Eve gelme akorundan sonra ne olur ev gelsin diye, ve sonunda eve varınca çok mutlu hissediyoruz. Wagner'in de en önemli bestecilik özelliklerinden biri bu. Diğerleri de işte 3 akoru ya da işte kullandığı lead motifler bilmem ne. Wagner'de çok keşfedilecek şey var. Ama bu Tristan ve Isolde Prelüdü
Ve özellikle bu Tristan akoru hem benim acayip sevdiğim hem de böyle müzik literatüründe inanılmaz tartışılan, inanılmaz üstüne yazı yazılan bir müzik. Bugün dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım bu müziği keşfetmenize yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere.